Merhaba dostlar, yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Uzun zaman oldu video paylaşmayalı. Çok özür dilerim çünkü işlerim o kadar yoğun ki bir türlü videoları editlemeye zaman bulamıyorum. Yani affınıza sığınıyorum bu konuda. Dostlar, tam bir yıl aradan sonra yine önemli otomobil fuarlarından birisi olan China Auto Show 2025 etkinliğinden selamlıyorum sizi. Ve videoya da buradan başlamamın sebebi de arkadaşlar benim en çok sevdiğim araba markası, araba modeli olan Toyota Century standından başlamak istedim. Arabaları şu şekilde göstereyim. Arabanın evrimleşme tarihini de burada görebilirsiniz. 1967-97 yılları arasında üretilmiş olan ilk nesil Century arabaları. VG40 olarak geçiyor. Bu gördüğünüz de 1997-2017 yılları arasında üretilmiş olan GZG50 model olarak geçiyor. Bu da 2018 yılından itibaren üretilmiş olan, yani üretimde olan UWG60 olarak geçiyor. Century'nin bu modelleri yani muazzam bir şey. Gerçekten muazzam bir şey. Çok lüks bir araba. Şöyle düşünün. Bentley, Rolls-Royce düzeyinde olan bir araba ama çok daha uygun bir fiyata sınıfına göre. Yanlış hatırlamıyorsam 2023 yılında Çin piyasasına girdi. Hatta Toyota'nın CEO'su Çin'e gelerek ilk müşterileriyle buluşma düzenledi Çin'de. Ya araba çok güzel değil mi ya gerçekten? Tabii bir gün param olursa kesinlikle ve kesinlikle alacağım marka, araba modeli bu arkada gördüğünüz Century. GR. Muhteşem bir şey gerçekten. Şu arabanın güzelliğine baksanıza dostlar. Bu videoda araba markaları ile ilgili detaylı bilgiler aktarmam gerçekten mümkün değil. Çünkü fuar çok büyük. Yani her arabada böyle detaylı teknik bilgileri aktaracak olursam bitmez bu video. O yüzden hızlı bir şekilde böyle parlayan yıldızlar var ya böyle araba markaları. Onları göstermeye çalışacağım. Dediğim gibi burası da Lexus'un fuar alanı. Yine Lexus'un parlayan yıldızlarını görüyoruz burada. S modeli ve Lexus'un en önemli modeli. Yani şöyle söyleyeyim, Azerbaycan'da, Orta Doğu'da da en çok satan Lexus modellerinden olan LX700H. GX550H modeli daha çok dikkatimi çekti böyle. Sanki Discovery, Land Rover var ya, ona çok benziyor. Defender yok, pardon, Defender olması lazım. Şimdi yanlış söylemeyeyim. Bu da tam camping için birebir bir tasarım olmuş. Üstte de çadır bu şekilde. Arabanın da iç tasarımı bu şekilde. Ya dostlar şöyle söyleyeyim, yani yeni elektrikli Çin arabalarına baktıktan sonra artık bu arabaların içerisi çok sade kalıyor. Yani tabii bunu seven insanlar da var. Bu tarz arabalar seven insanlar da var. Sade, minimalist. Ama dediğim gibi onlarla kıyasladığımız zaman biraz daha nasıl diyeyim, sade kalabiliyor. Bu gördüğünüz araba da Toyota'nın konsept arabası. Ne zaman yapılacağı belli değil ama böyle bir tasarım yapmışlar. Hızlı bir şekilde göstereyim size. Bu şekilde diğer arabalara geçelim ama şunu da söylemem gerekiyor. Şu anda Toyota'nın fuar alanındayız. Bu yıl beni hayal kırıklığına uğratan araba markalarından birisi de, daha doğrusu tasarımlarından birisi de bu Toyota Land Cruiser var ya. Şöyle göstereyim. Bazı araba tasarımlar oluyor. Hani ilk başta çok beğenmezsin ama sonradan gözüne hoş gelmeye başlar. Niyeyse sanki kendi çizgisinden çok saptı diye düşünüyorum. Yani güzel araba ama güzel tasarım ama sanki eski şeyinden çok uzak gibime geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Arka tasarım da şu şekilde. Toyota'nın yeni araba modellerinden birisi olan, elektrikli araba modellerinden birisi olan BZ3 modeli. Bu arabanın böyle bir ilginç tasarımı var dostlar. Bu araba engelli vatandaşlarımız için özel olarak tasarlanmış bir araba. Engeliniz bulunuyorsa arabaya bu şekilde rahatlıkla binebileceğiniz bir tasarım yapmışlar. Araba koltuğu kapı açılınca bu şekilde yana açılıyor. Gerçekten güzel düşünmüşler diyebilirim. İşte büyük markanın büyük vizyonu. Yapılan mekanizma bu şekilde.
göstereyim. Araba elektrikli, 500 kilometreden fazla gidiyor. Fiyatı da 200.000 RMB, yani 1 milyon 100 bin TL civarında. Koltuk tasarımını da burada da yapmışlar dostlar, böyle bu şekilde. Çok güzel düşünmüşler. Yıllarda Çin'de adından söz ettiren markalardan birisi de Denza markası. BYD ile ve Mercedes'in işbirliğinden ortaya çıkan bir marka. Uzun zamandır ilgimi çeken modeli de bu Z9 GT modeliydi. Şimdi dış tasarımını göstereyim. Birazdan içine geçip içine de bakacağız. Arabanın iç tasarımı bu şekilde. Gayet güzel duruyor. Şu taraflarında, şu kısımlarını pek beğenmedim. Yani niye böyle yapıyorlar? Çok plastik duruyor. Buraya bir alkantara tarzı bir şeyler ekleyebilirlerdi diye düşünüyorum. Ama genel olarak iyi. Arabanın fiyatı da 350.000'den başlıyor. 0-100 performansı da 3.4 saniye. Gösterdiğim Denza Z9 GT modelinin tuning versiyonu. Tuning yapmışlar böyle ama bilmiyorum, sevenleri belki vardır ama ben bu tarz arabaları sevmiyorum. Denza'nın yeni spor arabası tanıtımı yapılıyor. Çin'in amiral araba markası olan BYD'nin önündeyiz, standının önündeyiz. Dünyada en çok elektrikli araç satan marka. BYD bir Toyota gibi düşünün. Çin'in Toyota'sı. BYD markası altında faaliyet gösteren bir sürü araba markası var. İşte Fanchengbo, Denza, Yangwang. Ama bunların şemsiye firması olan, çatı firması olan BYD. Her fiyatta araba markası var. Araba modeli var. En ucuzundan en pahalısına kadar. Burada da böyle bir tasarım yapmışlar. Bilmiyorum seviyor musunuz böyle bu tarz arabalar ama ben pek fazla sevmem. İlgi çekici olduğunu da söyleyebilirim. 240.000 RMB'den 291 RMB'ye kadar devam ediyor fiyatları. BYD'nin amiral gemisi olacak olan Dynasty D modelinin tasarımı. Arabanın performansı ile ilgili, fiyatı ile ilgili herhangi bir bilgi yok dostlar. Sadece böyle bir tasarımı mevcut. Tanıtılan tasarımı bu. Dediğim gibi arkadaşlar, BYD çok büyük işler yapacak gerçekten. Çin'in Toyota'sı. Bu çok güzel duruyor ya. Bu modeli gerçekten, bu tasarımı gerçekten çok güzel duruyor. Yani muazzam bir şey. Ya ben çok beğendim. BYD çatısı altında faaliyet gösteren Yangwang markasının yeni araçları şu şekilde. Bunu ilk kez görüyorum. Benim U7 modeli. Gerçekten çok farklı bir tasarımı var. Evet dostlar, şimdi arabanın iç tasarımına bakıyoruz. Dediğim gibi bu biraz lüks bir araba modeli, araba markası. Arabanın iç tasarımı bu şekilde. Hem yan koltuk için özel bir monitör var, hem ortada çok büyük bir ekranı var. Arkada da her koltuk için multimedya ekranı bulunuyor. Dostlar, Çin markalarının artık sıradan bir hal aldı. Böyle arkaya
şarap koymak için böyle buzdolabı koyuyorlar. Hani içeceklerinizi serin tutuyor. Dostlar bu kısmı biraz kalitesiz yapmışlar. Gerçekten çok ses yapıyor. Hiç bir de böyle sabit değil. Bu biraz saçma olmuş. Yani kalitesiz bu kısım. Bu arabanın 0-100 performansı 2.9 saniye. Araba 700 küsür kilometre yapıyor. Bir de hibrit versiyonu var. O da 1000 küsür kilometre. Yani içeride bulunan elektrik jeneratörüyle, elektrik üreten jeneratörle fazladan 200 küsür kilometre yapıyor. U8 modeli biliyorsunuz amfibik bir araç. Bunu da zaten önceki videolarda size tanıtmıştım dostlar. Bu da Yanwan U8'in long versiyonu. Biraz daha uzun versiyonu, daha lüks versiyonu. Zaten lastiklerine falan baktığımız zaman biraz daha lüks durduğunu görebiliyoruz dostlar. Tabii maalesef bunun içine bakamıyorum. Yoksa kıyaslama yapardım. Yanwan U9 dansıyla ve zıplamasıyla ünlü olan bir marka. Bu arabanın 0-100 performansı oldukça hızlıydı. Yanlış hatırlamıyorsam 1.9 saniyeydi. Arabanın da kapıları da şu şekilde açılıyor. Dostlar yeni Çin markalardan bir tanesi Fancheng. Şöyle göstereyim. Yine BYD'nin çatısı altında faaliyet gösteren, üretim yapan markalardan bir tanesi Fancheng. Zaten son zamanlarda bilmiyorum bunun videosunu görmüşsünüzdür. Bu arabanın üstünde drone yerleştirmişler böyle. Yani tam kullanışlı mı kullanışsız mı bilemiyorum ama işte bilgiyi aktarayım size. Arabanın üst kısmı böyle DJI, biliyorsunuz o da Çin markası, drone yerleştirmişler. Drone trafik olduğu zaman hem yükselip böyle yolda trafik var mı yok mu ona bakıyor. Yolda tehlikeli bir şey var mı ona bakıyor. Gerekli mi bilemem dostlar. İşte Çin'de o kadar çok seçenek var ki kendi talepleriniz doğrultusunda birini seçeceksiniz. Fiyatı dostlar 130.000 RMB. 5 ile çarpıyorum yani neredeyse 650.000 TL'den başlıyor. 190.000'e kadar yani 900 küsür bin TL'ye kadar devam ediyor. Türkiye fiyatlarındaki tabii ki söylemiyorum. Şöyle 650.000, 700.000 TL diyelim ona. 800.000 diyelim hatta 1 milyon diyelim. 1 milyon liralık arabanın iç tasarımı şu şekilde dostlar. Fancheng markasının da en üst segmentte olan araba modeli bu 8. Fiyatı da en yüksek fiyatı 410.000. Bu da U8'in iç tasarımı. Ya tasarım olarak iç tasarımları genellikle aynı dostlar. Bu araba da 6 kişilik. Plug-in hibrit elektrik motorunu kullanırsanız 120 km gidiyor. Fazla değil ama ikisini birlikte kullanırsanız işte o hibrit versiyonu kullanırsanız yani 1000 kilometreden fazla gidiyor. Şehir içi 120 km yeter ama uzun mesafeler için tabii ki. Ama arabanın fiyatı dostlar 410.000. 6 ile çarpıyoruz. 2,5 milyon TL. Pahalı biraz. Bu girişi böyle yapmak istemezdim ama batmakta olan bir Japon markası Nissan. 2010'lu yıllarda çok güzel satışlara ulaştı ama son zamanlarda performansı istenilen düzeyde değil. Hatta geçen yıl Honda ile ve Mazda ile birleşeceği söylendi ama sonradan anlaşamadılar maalesef. Bu fuarda da temsil ediliyor yeni modelleri. N7 modeli şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, arabanın fiyatı çok da pahalı değilmiş. 140.000 RMB yaklaşık olarak yani 840.000 TL. Japon firmalarına gerçekten çok güveniyorum. Japon markası herhangi bir ürün yapıyorsa gerçekten kaliteli yapıyordur genellikle. Bazı başarısız ürünleri de vardır ama genel olarak çok başarılı. Yani hakkını vererek yapıyorlar. Arabanın iç tasarımı böyle dostlar. Şöyle sade, minimalist bir tasarım var. Koltuk masajı da varmış. Şu anda hissediyorum. İlginç. Nissan'ın yeni araba modellerinden bir tanesi daha Frontier Pro. Bunun tasarımını sevdim dostlar. Ben bu tarz tasarımları gerçekten çok seviyorum.
包的。可以。 Frontier Pro plug-in hibritmiş. Arabanın arka tasarımı bu şekilde dostlar. Çok cool bir araba gerçekten. Araba henüz piyasaya girmediği için, daha doğrusu tanıtıldı ama satışa sunulmadığı için fiyatı belli değil. Bak bu gerçekten çok güzel. İç tasarımı falan da tam benim zevkime uyuyor. Bu şekilde göstereyim. Arabanın kapısını açtığınız zaman ayaklık kısmı da açılıyor. Şöyle rahatlıkla binebiliyorsunuz. Arabanın iç tasarımı da bu şekilde dostlar. 5 kişilik. Evet dostlar, kadınların ve biraz daha retro tarz araba sevenlerin gözde markası olan Ora, Çin markası elektrikli araçlar üretiyor. Bir zamanlar Türkiye'de de revaçta olan, çok tercih edilen 60-70 yıllar diyeyim. Vosvos'un Çin versiyonu. Böyle bir tasarım yapmışlar. Ora markası. Ora'nın bu modeli 140 bin ile 180 bin arasında değişiyor fiyatlar. Arabanın iç tasarımı da böyle. Bu da Ora'nın başka bir modeli. Bu model biraz hem Porsche andırıyor hem de böyle bir retro tarzı var. Arabanın iç tasarımı. Bu kaliteli duruyor gerçekten. Deminkinden farklı olarak. Dostlar, bu gösterdiğim Ora markasının bu modelinin fiyatı 230 bin RMB. Dostlar ama bu resmi fiyatı. Şimdi bir de indirimler falan var Çin'de. İndirimlerle birlikte neredeyse arabanın fiyatı 150 bine iniyor. 150 bin makul bir fiyat ama 230 bin idare eder ama biraz pahalı geldi. Niye? Çünkü arkadaşlar Çin'de çok rekabet olduğu için mesela 230 bin buna vereceğimi belki 20 bin de koyar. İskender alırım. Xiaomi alırım yani. Arabanın içinde bulunan masaj koltuklarını buraya koymuşlar. İşte insanlar gelip burada rahatlıkla dinlenebiliyor. Yine Ora'nın başka bir özel modeli, GT modeli. Ora GT. Muhtemelen bu daha hızlıdır. İçerisinde bir sportif bir tasarım mevcut. Ora'nın konsept tasarımı. Çin'in Wrangler'ı, Jeep Wrangler'ı, Chancheng Tank modeli. Son zamanlarda özellikle biraz daha kırsal bölgelerde en çok satan araba markalarından bir tanesi. Çin'in batısına gittiğiniz zaman dostlar her tarafta bu araba markasını görüyorsunuz. NIO'nun ET9 modeli, NIO markasının ET9 modelinin tanıtımı yapılıyor. Müziğin ritmiyle aynı hızda hareket ediyor. Çin'in en inovatif araba markalarından bir tanesi olan NIO'nun fuar alanındayız ve bu da NIO'nun en yeni modeli olan ET9 modeli. Yani bu arabada yok dostlar, gerçekten çok pahalı bir araba. Neredeyse fiyatı 800 bin RMB. Yani yaklaşık olarak indirimli fiyattan çarpalım, 5 ile çarpalım dostlar, 4 milyon Türk lirası denk geliyor. Şimdi bunun Türkiye geliş fiyatı da muhtemelen 3 ile çarpın 10 milyondan fazla olur bunun Türkiye fiyatı, size söyleyeyim. Hatta 15 milyon da olabilir. Hem şarj edebiliyorsunuz NIO arabalarını hem de gidiyorsunuz batarya
batarya değiştirme istasyonları var. O istasyonlara giderek de yani bitmiş bataryayı çıkarıyorlar. Yerine yeni batarya takabiliyorsunuz. Mesela bu arabayı aldığınız zaman size böyle bir teklif sunuyor. Bataryayla birlikte alabiliyorsunuz. Yani bataryayla birlikte aldığınız zaman o batarya tamamen size ait olmuş oluyor veya bataryasız almak istiyorsanız size boş araba veriyor. Bataryayı kiralıyorsunuz. Belli bir ücreti var. Öyle daha ucuza denk geliyor. Şimdi Nio ET9'u deneyimlemek için sıraya geçtik. Birazdan bu arabayı, güzelim arabayı deneyimleyeceğiz. Resimdeyiz. Arabanın kapısını şu şekilde kapatıyorsunuz. Basınca direkt kapanıyor kendisi. Press the button there to close the door. Next, I will take Şimdi arabanın süspansiyon sistemini deneyimleyeceğiz. Muazzam bir şey. Gerçekten muazzam bir şey. Sanki böyle bu videoyla aynı ritimde hareket ediyor. İşte 800.000 RMB'nin yani 4 milyon TL'lik fiyatın hakkını veriyor. İşte inovatif firma olmak böyle bir şey. Nio'nun en uygun fiyatı olan araba modelleri ET5 Travel ve ET5. Şu arkada gördüğünüz normal modeli. Arabanın fiyatı 290.000. Bu fiyata batarya da dahil. Niye böyle söylüyorum? Bir de bataryaya dahil olmayan fiyat var. Yani bataryayı almıyorsunuz, sadece kiralıyorsunuz. O da 220.000 RMB. Şimdi dostlar, bataryanın kiralamanın böyle bir avantajı var. Arabayı aldığınızda yani biraz daha düşük ücret ödüyorsunuz. Yani düşük ücret dediğim 70.000, yani neredeyse 350.000 400.000 civarında az ödüyorsunuz. Ama bataryayı kiralıyorsunuz. Aylık 3.000 liraya yani 600 RMB'ye batarya kiralıyorsunuz. Yani bunun avantajı ne de olsa bataryalarınız eskimiyor. Sürekli yeni batarya almış oluyorsunuz. Batarya teknoloji sürekli geliştiği için yani almadığınız bir şeyi size ait olmadığı için yeni bir teknoloji çıktığınız zaman mesela gidip daha yeni bir batarya, daha ileri teknolojiye sahip olan bataryayı kiralayabiliyorsunuz. Yani daha avantajlı olmuş oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. Arabanın arkasında böyle 5年免费换电. Sırf bu fuara özel bir etkinlik. 5 yıl boyunca 240 kez bataryayı ücretsiz şekilde değiştirebiliyorsunuz dostlar. 5 yıl boyunca bataryaya para vermiyorsunuz. Yani kira ücreti veriyorsunuz ama hani 240 kez bedavaya bataryayı değiştirebiliyorsunuz. Yani o da zaten 5 yılda şehir içinde dediğiniz kadar kullanın diyebilirim. Dostlar, şimdi size demin gösterdiğim ET9 modeli var ya, yani o kalitede olmasa bile yani gerçekten aynı teknik özelliklere sahip olan neredeyse araba modelinden bahsedeceğim, araba markasından bahsedeceğim. Yeni piyasaya giren bir marka, Firefly markası. Şöyle göstereyim. Dostlar, muazzam bir şey. Niye muazzam bir şey onu söyleyeceğim. Tasarımını çok beğendim. Çok minimalist bir tasarımı var. Ben zaten minimalist böyle tasarımları çok severim. Ama dostlar, bu arabada otonom sürüş var. Bataryayı değiştirebiliyorsunuz. Aynen Nio'da olduğu gibi gidiyorsunuz değiştirme istasyonunda. Bataryayı çıkarıyorlar. Yerine dolu olan batarya takıyorlar. 400 küsür menzile sahip. Arka tasarımı bu şekilde. Burası da yeter. Arkası Ferrari'nin şeylerine benzemiyor mu, ışıklarına? Her şey Nio ile aynı. Otonom sürüşe sahip. 400 küsür kilometre gidiyor. Böyle iç tasarımı var. Direksiyonu falan o kadar çok güzel bir tasarım var ki şimdi dış tasarımını göstereceğim dostlar. Bu arabanın fiyatı ne kadar söyleyeyim mi size? En sonunda söyleyeceğim. Tesla git işine, yani gerçekten git işine. Otonom sürüş var ama Nio'dan farklı radar sistemi yok bunda. Sadece kameralarla yolu takip edebiliyor. İçinde kullanılan malzemeler o kadar güzel ki. Alkantar deri kullanılmış. Burası yumuşak plastik gibi. Çok yumuşak, çok kaliteli işçilik var. Üst yine cam tavan. Şimdi niye şaşırdım bu kadar onu söyleyeyim dostlar. Bu arabanın fiyatı biliyor musunuz ne kadar? 110.000 RMB. 110.000 RMB yani 600.000 TL. Çin'de tüketici indirimi var bu yıl. 15.000'den oradan indiriyorlar. Fiyattan düşüyorlar. Ve yani arabanın fiyatı 95.000 RMB arkadaşlar. Batarya değişiyor. Otonom sürüş var. Sadece Nio'dan tek farkı, yani o pahalı 550.000 600.000'lik Nio'lardan tek farkı, radar sistemi yok ki olmasın. Bu da Tesla ile aynı sistemle çalışan kameralarla yolu takip eden bir
sisteme sahip ki ne istiyorsunuz? 95.000 RMB'ye. Dostlar yani Çin'deki seçimlerle Türkiye'deki seçimler arasındaki farkı böyle göstereyim size. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Ben bundan alırım bir tane yani söyleyeyim. Yeni bir marka tanıtayım. Onvo markası. Demin gösterdim ya. NIO markasının bir alt segmenti. Yine NIO'ya ait otonom sürüş sistemine sahip. Sadece şu anda piyasada bu aracı bulunuyor. L60. Sürüş mesafesi tek bataryayla, full bataryaya yaklaşık olarak 500 küsür kilometre gidebiliyorsunuz. Aynı zamanda dostlar dediğim gibi otonom sürüş sistemine sahip ve fiyatı oldukça uygun. Burada da batarya değiştirilebiliyor. Şöyle aç, tek elle açılmıyor. NIO markasına ait olan tüm gösterdiğim o 3 segment arabaların, markaların iç tasarımları da çok sade oluyor dostlar. Yani ben severim böyle sade. Çok da şatafata gerek yok. Böyle küçük bir hız ölçeği bulunuyor. Ekran yine burada. Kontrol edebiliyorsunuz. Çok güzel. Yani kaliteli. Gerçekten kaliteli dostlar. Bataryayı isterseniz alıyorsunuz, isterseniz almıyorsunuz. Dediğim gibi NIO'ya ait tüm markalar, tüm segmentlere ait olan modellerde bataryayı değiştirebiliyorsunuz. Yani bataryaya sahip olmadan aylık 500 RMB yani yaklaşık olarak 2500-3000 TL'ye batarya kiralayabiliyorsunuz. Teknoloji geliştiği zaman da gidip onun eski bataryayı veriyorsunuz, yeni bataryayı kullanmış oluyorsunuz. Böylece böyle bir avantajı bulunuyor. 140.000'den başlıyor. Eğer batarya almazsanız, batarya alırsanız da 210.000. Çok güzel. Fiyatı çok uygun. Düşünülebilir. Fuarın diğer bir gözde markası olan Xiaomi. Zaten Xiaomi fiyat performans dediğimi gerçekten akla Xiaomi geliyor. Hem telefon anlamında hem teknoloji anlamında hem de yani her alanda. Bu arada almayı düşündüğüm hani o liste var ya onlardan birisi de Xiaomi SU7. Sadece yeni modeli çıkacak. O nasıl olacak onu bilmiyorum. Onu da görmem lazım. Şu anda aklıma yatan NIO'nun o ismini unuttum o markası. Çünkü fiyatı çok ucuz. Tabii ki Xiaomi ile farklı sınıflarda, farklı segment. SU7'nin 3 farklı seçeneği bulunuyor. SU7 normal. Onun 0-100 performansı yaklaşık olarak 5.2-5.4 saniye civarında galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir SU7 Max modeli var. Onun 0-100 performansı 2.9-3 saniye. Bir de arkada gördüğünüz bu yakışıklı bir model var. Şöyle göstereyim. Ultra. Xiaomi Ultra, SU7 Ultra. Onun da 0-100 performansı 2 saniye. Yani muazzam hızlı. Ama en düşük modelin fiyatı 220.000. 6 ile çarpalım. 1.2 milyon TL. Ama bu gördüğünüz Ultra'nın fiyatı ise yaklaşık olarak 3 milyon TL. 500 küsür binden başlıyor. Yani neredeyse 3 kat daha pahalı bu. Evet dostlar, Xiaomi'nin iç tasarımı da bu şekilde. Yani önde kocaman bir ekran bulunuyor. Sade, minimalist bir tasarım. Üst cam tavan ve arkada da böyle bir arka koltuk içinde böyle bir ekran bulunuyor. Sade modelle ultra model arasındaki farkları göstereyim size. Arka böyle çok sportif duruyor. Böyle sportif iç tasarımına sahip. Yani yine üst kısmı yani cam tavan var. Burada ekran mevcut değil. Hani takılabiliyor mu? Muhtemelen takılıyordur. Burada yer var. Genel olarak çok benzer bir şekilde ama dediğim gibi bu iç kısmı biraz daha sportif. Bastığınızda kapı açılıyor. Burası da HIMA yani Huawei'in işletim sistemiyle çalışan arabaların bulunduğu fuar alanı. Zaten Huawei'nin araçlarını size tanıtmıştım 2-3 video önce. Detaylı bilgi istiyorsanız o videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Hızlı bir şekilde göstereyim size. Huawei'nin araçları Aito, Aito M9, Luxeed R7 ve benim çok sevdiğim Stelato S9. Biliyorsunuz bu arabaların içerisinde Cinevizyon sistemleri var. Yani sinematik bir tecrübe edebilirsiniz burada. Dostlar o kadar çok marka var ki, o kadar çok seçenek var ki gerçekten zaman yetmiyor. O yüzden hızlı şekilde geziyoruz. Yani fiyatlarını falan teker teker söylemem çok zaman alacaktır. Aion markası genellikle Guangzhou eyaletinde taksi olarak kullanılıyor. Bu da Aion markasının tamamen otonom sürüş teknolojisine sahip olan yani sürücüsüz model. Dostlar şimdi diğer bir fiyat performans arabası söylüyorum. Aion UT. Bunun fiyatı 80.000'den başlıyor. Yani 480.000 TL'den. Pahalı versiyonu da bunun 110.000 RMB. Yine de 660.000 TL civarında. 600.000 TL civarında.
fuarda karşıma çıkan ilginç konseptlerden birisi de Guangzhou Automotive Company'nin GAC markasının konsept olarak tasarladığı Govi diye bir uçan arabası. Hem uçan araba hem de yerde giden bir araç. Böyle farklı bir tasarıma sahip. Şöyle göstereyim. Hem lastikleri var, tekerlekleri var normal. Hem uçuyor hem gidiyor. Tabii ki şu anda konsept bir araba. Söylenene göre 120 kilometre uçuş mesafesine sahip. Bir de arkada gördüğünüz şu arabayı göstereyim size. Bu da yine GAC, Guangzhou Automotive Company'nin geliştirdiği konsept bir araba. Onun da tasarımı bu şekilde. Biraz sanki Tesla'yı andırıyor. Tesla-vari bir şey olmuş. Diğer Çin yıldızlarından bir tanesi, çok eski markalardan bir tanesi Beijing Bike. Pekin Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren markalardan bir tanesi. Dostlar böyle göstereyim size. Çin'in Land Cruiser'ı. Çin'in Land Cruiser'ı BJ40. İç tasarımı böyle. BJ40. Bu arabanın fiyatı 170.000. Dostlar artık TL üzerinde söylemeyeceğim. Sadece RMB üzerinde söyleyeceğim. Dediğim gibi hepsini 5.5-6'ya çarpın. BJ60 da bu daha gelişmiş bir modeli. Daha üst bir modeli. Bunun da fiyatı 250.000. Oldukça iyi ya. Yani 1.400.000 TL'ye böyle bir araba alıyorsunuz. Güzel duruyor. Her iki model hibrit 1200 kilometreden fazla gidebiliyor. Çin'in yurt dışında çok da bilinmeyen markalarından birisi de Hypetech, Guangzhou markası. Böyle ilginç bir konsept arabada yapmışlar. Genel olarak araba tasarımları böyle diyeyim. Güzel. Arabanın ön kısmında isteğinize göre teşekkürler, yol verdiğin için teşekkürler, doğum günün kutlu olsun tarzında bir şeyler yazabiliyorsunuz. Bu arabanın fiyatı şöyle söyleyeyim. 270.000'den başlıyor. 320.000'e kadar devam ediyor. En üst modeli de 320.000. Biraz pahalı geldi bana. Mesela dostlar böyle bir Hypetech GT modeli var. Mesela bu arabanın fiyatı yaklaşık olarak 200.000'den başlıyor. 220.000'e kadar devam ediyor. Yani bu tasarım için uygun bir fiyat diyebilirim. Yani biraz da sportif bir tasarımı var. Tamamen elektrikli full bataryayla 700 kilometre civarında gidebiliyorsunuz. Dostlar Hypetech markasının arkada gördüğünüz HD modeli var. Çok ilginç bir tasarıma sahip. Kapıları ilginç bir şekilde açılıyor. Aynen o Tesla'da olduğu gibi. Fiyatı da 220.000'den başlıyor. Xiaomi'ne hemen hemen aynı fiyatta. 220.000-291 arası. Şimdi mesela siz Xiaomi mi alırdınız yoksa bu arabayı mı alırdınız? Görsel olarak çok güzel duruyor ama performans nasıl? Bir de kullanıcı deneyimine bakmak lazım. İç tasarımına bakalım nasıl? Böyle bir iç tasarıma sahip. Güzel duruyor. Kapı da bu şekilde. Burada böyle bir boşluk var. Arabanın içerisinde küçük bir ekran yerleştirilmiş. Orta düzeyde bir iç tasarımı var açıkçası. Yani çok üst düzey kalitede diyemiyorum ama kötü de değil. Deriler biraz sert. Ekran çözünürlüğü sanki biraz düşük ama dostlar dediğim gibi arabanın fiyatı 220.000. Yani bu dış tasarıma sahip olan bu arabanın bu fiyatta olması güzel. Hypetech'in bir de SSR diye bir modeli var. O da spor arabası. Tamamen spor arabası. Açıkçası mesela Şanghay'da çok spor arabası kullanılıyor. Bir kez bile bu modeli görmedim. Nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorum ama dış tasarımı idare eder. Yani dizaynı, tasarımı falan güzel. 0-100 performansı dostlar burada gösteriyor. 2.3 saniyede. Onun fiyatı pahalıymış. 1.200.000 RMB. Üst versiyonu da yani 1.9 saniyede 0-100 performans gösterebilecek olan arabanın Ultimate yani SSR Ultimate modeli de 1.700.000. Çok pahalı. İç tasarımını göstereyim size şu şekilde.
Arcfox markasının tasarım araçlarından bir tanesi. Sanki böyle 20 yıl sonra tüm arabalar birbirine çok benzeyecek. Zaten şimdi çok benziyor da sanki aynı olacak. İç tasarımları falan hepsi aynı. Güzel ama. Japon markası Honda'nın yeni elektrikli aracı S7. Bir de P7 modeli var. İç tasarımı bu şekilde. Bu arabanın fiyatı 220 binden başlıyor. 250 bine kadar devam ediyor. 620 bir de 650 kilometrelik. Yani arada çok fark yok. İki modeli bulunuyor. Arabada kullanılan batarya da yine Çin'in Kettle markasına ait bataryalar kullanılmış. Fiyatı da uygun. Tasarımı da güzel. Tercih edilebilir. Hızlı bir şekilde geçiyoruz diğer markalara. EZ6. EZ6. Mazda'nın bu modelinin fiyatı çok uygun. Baktığım fiyatlarına neredeyse 140 bin RMB'den başlıyor. 170 bine kadar da devam ediyor. Yani 140 bin bence bu araba için gayet uygun. Malzemeleri çok kaliteli. Japon markaları ne kadar krizde olsalar da, ne kadar sıkıntılı dönemlerden geçseler de çok kaliteli arabalar yapıyorlar ama Japonya markalarının tek sıkıntısı inovasyon konusunda Çin'in çok geride kalmaları. Japonların çalışma şekli Çinlilerden farklı olarak çok yavaş ilerliyorlar. Herhangi bir karar aldıkları zaman o karar alma süreci çok uzun sürüyor. O yüzden bence tabii ki bunun birçok nedeni olabilir. Çinli firmalar ise çok girişken, çok hızlı karar alma mekanizmasına sahip olan bir mentaliteye sahip. O yüzden Çinli firmalar şu anda Japon firmaları çok üsteleyebiliyorlar. Dostlar, bu gördüğünüz de Dongfeng markasının M-Hero modeli. Fiyatı çok pahalı. 1 milyon RMB, yani 5,5-6 milyon Türk lirası. Çok pahalı. Hibrit. Sürüş mesafesi yaklaşık olarak 700 kilometre civarında. Daha önce bu arabadan bahsetmiştim önceki videolarda. Bana göre biraz pahalı. Niye pahalı diyorum? Çünkü 1 milyonluk arabada bu tarz plastik şeyler kullanılmaması gerekiyor. Bu da çok plastik, yani güzel, hoş durmuyor. 1 milyonluk araba yani. Albenisi var arabanın. Tasarımı falan güzel ama pahalı. Çin'in medarı iftiharı Rolls-Royce Bentley segmentinde, yani o seviyelerde araba üreten markası olan Hongqi, kırmızı bayrak markası. 2 yıl önce gitmiştim. Çok güzel arabaları var. Bakalım aynı arabaları bu yıl sergiliyorlar mı? Aslında bu marka Hongqi markası, yani kırmızı bayrak isminden de anlayacağınız üzere Çin'in devlet adamlarının kullanımına sunmak üzere geliştirilen bir marka. Eskiden sadece üst segmentte, yani hatta üst ve lüks, ultra lüks segmentte arabalar üretiyordu. Şimdi o arabaları size göstereyim dostlar. Dediğim gibi Rolls-Royce, Bentley, bu tarzda, bu segment, Century, Toyota Century segmentinde arabalar üreten bir marka. Arkadaşlar, bu arkada gördüğünüz marka Hongqi markasının Goli modeli. Yılda sadece bir kez üretiyor ve fiyatı yaklaşık olarak 10 küsür milyon RMB, yani 1 milyon 700 bin dolar. Yılda bir tane üretildiği için çok pahalı. Zaten içeri görüyorsunuz arkadaşlar, buraya gelen insanlar devlet adamları veya üst düzey, çok üst düzey iş adamları. Devlet resmileri gitti. Şimdi biz bakabiliyor muyuz? Ona bakacağız. Giremiyoruz ama arabanın içerisine buradan bakabiliyoruz. Arabanın içerisi de bu şekilde. Adamlara gidip sorasım var, kimsiniz siz diye. Dostlar, işte Rolls-Royce mu bu mu siz düşünün. Bir de zırhlı bir araç değil. Düşük özelliklerde olan modeli var. O da yılda 50 tane üretiliyor. Onun da fiyatı yaklaşık olarak 1 milyon dolar civarında. Şu arabanın güzelliğine bakın. Mesela bu arabanın kendisi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in resmi işlerde kullandığı araba. Araba çok güzel, gerçekten çok güzel. Şu içini şöyle göstereyim. Dostlar, bu arabaları almak isterseniz zaten alamıyorsunuz. Yani paranız olsa bile alamıyorsunuz. Belli bir seviyede olmak gerekiyor ama o seviyenin hangi seviye olduğunu ben de bilmiyorum. Hani biraz daha şöyle diyeyim, Şanghay sokaklarında rahatlıkla gördüğümüz, Çin'in birçok yerini rahatlıkla görebileceğimiz Goya modeli. Bu biraz daha düşük fiyata, yaklaşık olarak 1,5 milyon
RMB yani 9 milyon TL civarında. Goalie modeli kıyasladığımız zaman biraz çok uygun fiyata satılabiliyor. Hongqi markası çok üst düzey bir marka olduğu için onu alan müşterinin isteğine göre de arabayı tasarlayabiliyorlar. Mesela burada şemsiye seçenekleri bulunuyor, renkleri bulunuyor. Aynen Rolls-Royce'da olduğu gibi. Yine burada ayarlayabiliyorsunuz arabanın rengine uygun olarak ve isteğinize uygun olarak ve arabanın içerisinde kullanılan ahşap malzemeler de yine burada isteğe göre seçilebiliyor. Deri seçenekleri, arabada kullanılan halı, arabanın renkleri de dostlar yine şu şekilde göstereyim size. Benim en çok ilgimi çeken kısım şu dostlar. Mesela arabanın ipliği bile her şey çok özel. Elle yapılan arabalar dediğim gibi yılda arkadaşlar 50 tane, birinden de yılda bir tane üretiliyor sadece. Çin sanatına uygun bir şekilde böyle estetik algısına uygun bir şekilde yapılan tasarımlar. Şu işçiliğe baksanıza ne kadar güzel. Arabada kullanılan deri bile burada bulunuyor. Hani kontrol edebiliyorsunuz yani yumuşaklığını falan. Hongqi markası eskiden sadece lüks üst segmentte arabalar üretiyordu. Arkada gördüğünüz gibi. Artık son 3-4 yıldır alt segmentlerde de araba üretmeye başladı. Şu anda fuar alanı bile ikiye ayırmışlar. Bu tarafta lüks arabalar bulunuyor. Bir de karşı tarafta Hongqi'nin işte halktan insanların kullandığı araba modelleri. İsterseniz orayı da göstereyim hızlı bir şekilde. Başka modeller var. Bu Hongqi'nin daha düşük bir modeli EQ M5. Mesela bunu Şanghay'da taksi olarak kullanıyorlar. Dediğim gibi fiyatı da yaklaşık olarak 150.000 civarında. Ama burada Hongqi'nin aşağı segmentinde olan araba alanında en pahalı arabası da bu 500.000 civarında. Yaklaşık olarak 3 milyon TL civarında fiyatı. Arabanın içi dostlar bu şekilde. Ha, buralar güzel, çok güzel. Sürüş mesafesi yaklaşık olarak 680 kilometre. Tamamen elektrikli. Arka tasarımı bu şekilde. Şöyle göstereyim. Yani koltuk masajı yine şu kısımlar açılıyor. Şu kısımlar açılıyor. Arkada böyle bir tane ekran bulunuyor. Mesela bu arabanın tasarımı güzel, hoş değil mi? İşte 150.000'e alabiliyorsunuz bu arabayı. İç tasarımı böyle kırmızı. Bu kısımlar böyle açılıyor, rahat. Şu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Hongqi markası yememiş içmemiş, gerçekten model geliştirmiş. Bu da arkada gördüğünüz Hongqi'nin Offroad segmentinde olan bir araba. Daha piyasaya girmedi. Önümüzdeki yıl Temmuz ayından sonra piyasaya girecekmiş. Devam edelim. Gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz Çin markalarından bir tanesi Zeekr. Yeni modeli de çıktı, 7X. Böyle tasarımını böyle göstereyim. Çok bilindik marka. Bu markayla ilgili bir sürü video var. Zaten ben önceki videomda da bu arabayla ilgili, daha doğrusu bu markayla ilgili bahsetmiştim. Çok güzel bir marka, güvenilir bir marka. Çinlilerin de çok tercih ettiği marka. Arka tasarımı bu şekilde dostlar. Güzel. 200.000 RMB'ye alabileceğiniz çok güzel modellerden birisi de Zeekr 007 GT modeli. Gördüğünüz gibi hatchback tarzında çok güzel duruyor. Tasarımı falan da çok iyi. Zaten dediğim gibi dostlar, Zeekr gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz markalar, Çin markalarından bir tanesi. Önde böyle bir LED ışıklarla yanan bir kısım var. Orada da yine istediğiniz üzere bir mesaj yazabilirsiniz. İşte ben eşimi seviyorum ya da benimle evlenir misin? Artık ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Dostlar burada çalışan arkadaşların dediğine göre de yaklaşık olarak full bataryayla 700-900 km arasında gidebiliyor. 007'nin de iç tasarımı dostlar böyle. Mesela dostlar şurada mesela insanlar geçiyor etraftan. Şu arabanın etrafında insan olduğunu şurada gösteriyor. Dostlar Zeekr'ın patlattığı bomba 9X. Zeekr 9X modeli. Daha piyasaya girmedi anladığım kadarıyla. Demin gösterdiğim Hongqi var ya, ona çok benziyor. Çok lüks duruyor araba.
dikkatleri üzerine çekebiliyor tasarımıyla. Hani yolda giderken ben buradayım der bu araba. Fiyat ne kadar olacak hiçbir bilgim yok. Şunu diyebilirim ki araba çok güzel. Markayı da biliyorsunuz, Lishan. Lishang'ın Mega modeli. 700 küsür kilometre gidebiliyor full bataryayla. Yine otonom sürüşe sahip. Yukarıda gördüğünüz gibi LiDAR sistem. Zaten bu arabayı da daha önce videoda çektiğim için şu anda detaylı olarak anlatmayacağım ama bu arabanın tasarımını da çok beğeniyorum. Yani ilginç bir tasarımı var. Lishang markası da zaten artık kendini kanıtlanmış markalardan bir tanesi. 60 bin renminbiye yaklaşık olarak 300 bin TL alabileceğiniz arabalardan bir tanesi. En pahalısı da yaklaşık olarak 400-450 bin civarında. Otonom sürüşü bile var. Arkadaşlar 300 bin araba alıyorsunuz. 400 kilometre gidiyor. Otonom sürüşü var. Ve yeni bir araba. Yine güzel bir seçim buldum. Türkiye fiyatlarına uygun bir şekilde. Fiyatı 53 bin RMB. 300 bin TL civarında. Hatta daha ucuz. 210 kilometre gidiyor. Evet, arkada da böyle bir alan da açabiliyorsunuz. Yani isterseniz böyle kapatıp buraya eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. 2 kişiliyseniz, 4 kişilik binmek istiyorsanız da koltuğu geri açıyorsunuz. İstanbul'da kiralar çok mu pahalı? Kalacak yeriniz mi yok? Size çok güzel bir çözüm. Böyle bir mini araba yapmışlar. İçerisini de böyle kamp yapabilecek şekilde tasarlamışlar diyeyim ya da dizayn etmişler. Göstereyim. Arabanın içerisi bu şekilde. Çin'de bazen TikTok'ta falan gösteriyorlar böyle. Kadınlar bu tarz arabaları alıp arabanın içerisinde yaşıyorlar. Sevimli bir araba. Şu anda fiyatı 33 binden başlıyor, 170 bin TL'den başlıyor, 250 bin TL'ye kadar devam ediyor. Sürüş mesafesi de yaklaşık olarak 170 kilometre, 220 kilometre arası. Audi E5 Sportback gerçekten güzel. Bak şimdi Allah var. Elektrikli araba. Tasarımı çok güzel. Çok güzel. Şimdi ön tasarımı bu şekilde. Dostlar arabanın içerisi gerçekten çok güzel. Beğendim. Çok sade, turistik bir tasarımı var. Kocaman bir ekran kullanılmış ve burada da böyle bir mouse, yani bilgisayar faresi gibi bir şey koymuşlar. Kontrol faresi. Dikiz aynaları olarak kamera kullanılmış. Öyle gösteriyor arkayı. 不是我拍到我录像没那种。拍个内饰啊，不好意思，我拍内饰在上面。 Dostlar yine şu şekilde düğmeye basarak açıyorsunuz kapıyı. Ama kendisi otomatikman açılmıyor. Sadece basınca kapı açılıyor. İttirmeniz gerekiyor. Zaten bakınca bakın karşı taraf görünüyor. Şurada hem kamera hem de lidar sistemi mevcut. Bugün beğendiğim arabalardan bir tanesi oldu bu Audi E5 Sportback. Çok güzel. Fiyatı yaklaşık olarak 300 bin civarında. Sürüş mesafesi de yani full bataryayla gideceği mesafede yaklaşık olarak 600 küsür kilometre. Daha piyasaya çıkmadığı için net bilgiler yok ama yaklaşık olarak böyle diyebiliriz. Burada çok güzel tasarımı mevcut. Çok güzel bu kısımlar. Yani araba güzel. Gerçekten güzel dostlar. Çin arabalarıyla rekabet edebilecek düzeyde ama biraz fiyatta pahalı olabilir. Pahalı kalabilir. O da herhalde marka isminden dolayı. Xpeng'a gelmeseydik olmazdı. Xpeng zaten Çin'de uçan arabalar konusunda en uzmanlaşmış markalardan bir tanesi. Yine böyle bir model geliştirmiş. Yaklaşık olarak 20 dakika 20 kilometre uçabilen bir uçan araba, uçan drone. Yaklaşık olarak da 2 milyon TL'de fiyatı var. Biraz pahalı ya. Gerçi bizim için değil de bu araba. Bir de böyle bir konsept arabası mevcut. Bu Tesla'ya benzettiğim ikinci konsept araba bugün. Ne düşünüyorsunuz bu arabayla ilgili? Tam Tesla'ya benzemiyor ama biraz andırıyor diyelim.
Evet dostlar, dilimin döndüğü kadar bugünkü fuarı size aktardım. Umarım çok hata yapmamışımdır. İlla ki hata yapmışımdır. Şimdiden affola. Umarım çok hata yapmamışımdır. Umarım videoda sizin için eğlenceli geçmiştir. Eğlenceli olmuştur. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğeniyi tıklamayı, yorum yazmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalı takip etmiyorsanız da kanalı takip edin lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.